Milattan önce 4. yüzyıl. İtalya Yarımadası bir barut fıçısıydı. Kuzeyde gizemli Etrüskler ve barbar Galyalılar, güneyde zengin Yunan kolonileri ve tam ortada dağların efendisi savaşçı Samnitler. Bu kaosun ortasında Tiber Nehri kıyısında henüz genç bir cumhuriyet hayatta kalmaya çalışıyordu. Roma. Roma bir günde kurulmadı ama İtalya'nın efendisi olması da kolay olmadı. Bu videoda Roma'nın lejyonlarının çelikleştirdiği Samnit savaşlarından, Helenistik dünyanın en büyük generallerinden Pirus ile olan ölümcül dansına kadar geçen süreci inceleyeceğiz. Roma, İtalya'yı nasıl dize getirdi? Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarını aralıyoruz. Roma'nın İtalya'yı fethini anlamak için önce onların en çetin rakibini yani Samnitleri tanımamız gerekir. Romalılar ovaların, şehirlerin ve hukukun insanlarıydı. Samnitler ise dağların, kabilelerin ve savaşın çocuklarıydı. İtalya'nın omurgasını oluşturan Apennin dağlarında yaşayan bu halk Oskan dili konuşuyordu. Merkezi bir devletleri yoktu. Bunun yerine Meddix adı verilen liderler tarafından yönetilen 4 büyük kabileden oluşan bir konfederasyondu. Onları harekete geçiren şey Versacrum yani kutsal bahar geleneğiydi. Nüfusları arttığında genç nesil bir totemin peşinden dağlardan aşağıya iner, ovalardaki verimli toprakları yani Roma'nın ve Yunanlıların olduğu yerleri ele geçirmeye çalışırdı. Serttiler, ölümden korkmuyorlardı ve Roma lejyonlarının o dönemki hantal yapısına ters gelen manipül dediğimiz esnek, küçük birlikler halinde savaşıyorlardı. Kader ağlarını örmüştü. Ova ve dağ çarpışmak üzereydi. Kıvılcım İtalya'nın en zengin ve verimli bölgesi Campania'da çaktı. Dağlardan inen Samnitler Capua şehrini tehdit etmeye başladı. Zengin ama savaşmayı bilmeyen Capualılar Roma'dan yardım istedi. Ancak Roma'nın Samnitlerle bir dostluk anlaşması vardı. Senato önce reddetti. Bunun üzerine Capualılar tarihin akışını değiştirecek bir hamle yaptı. Şehirlerini, topraklarını, tapınaklarını ve halklarını koşulsuz şartsız Roma'ya teslim ettiler. Artık Samnitlerin saldırdığı yer bir müttefik toprağı değil, bizzat Roma mülküydü. Roma'nın savaşmaktan başka şansı kalmamıştı. Savaş M.Ö. 343'te başladı. Gaurus Dağı Savaşı'nda konsül Valerius Corvus Samnitleri zor da olsa yendi. Ancak bu zaferler Romalılara pahalıya patladı. Samnitlerin dağlık arazideki gerilla taktikleri Roma'nın o dönemki Yunan tarzı mızraklı birliklerini perişan ediyordu. Üstelik Roma ordusunda ganimet paylaşımı yüzünden isyanlar çıkmıştı. Roma zafer kazanmasına rağmen yorgundu ve M.Ö. 341'de apar topar bir barış anlaşması imzaladı. Capua Roma'da kaldı ama Samnitlerin gücü kırılmamıştı. Asıl fırtına ise arkadan geliyordu. Roma tam nefes alacakken yüzyıllardır omuz omuza savaştığı en yakın müttefikleri yani Latinler isyan bayrağını çekti. Neden mi? Çünkü Latinler Roma savaşlarında kanlarını döküyorlar ama Roma vatandaşı sayılmıyorlardı. Eşit yüke eşit hak istiyorlardı. Roma senatosunda bir konsül ve senatörlerin yarısının Latin olmasını talep ettiler. Roma'nın cevabı sert ve net bir hayır oldu. Senato başkanı Titus Manlius Torquatus bu teklifi Jüpiter'e hakaret saydı, ipler koptu. Dün Roma ile omuz omuza olan Latinler şimdi düşmandı. İşin en ironik yanı ise neydi biliyor musunuz? Roma bu isyanı bastırmak için az önce savaştığı can düşmanı Samnitlerle ittifak kurmak zorunda kaldı. Savaş acımasızdı çünkü iki taraf da aynı dili konuşuyor, aynı tanrılara tapıyor ve aynı savaş taktiklerini kullanıyordu. Disiplin her şeydi. Öyle ki konsül Torquatus emre itaatsizlik edip düşman hattına saldırarak zafer kazanan kendi öz oğlunu Roma disiplini evlat sevgisinden üstündür diyerek idam ettirdi. Bu olay Roma disiplininin ne kadar korkutucu seviyeye geldiğinin kanıtıydı. Milattan önce 338'de Trifanum Savaşı ile Latin isyanı tamamen ezildi. Ancak Roma'nın asıl dehası savaş meydanında değil barış masasında ortaya çıktı. Roma yendiği Latin şehirlerini yok etmek yerine onları sistemin bir parçası yaptı. Eski Latin birliğini feshettiler. Şehirleri tek tek Roma'ya bağladılar. Bazılarına tam vatandaşlık verdiler. Bazılarına ise oy hakkı olmayan vatandaşlık verdiler. Ticaret yapabilir, evlenebilirlerdi ama Roma'da oy kullanamazlardı. Diğerlerini ise müttefik yaptılar. Onlardan vergi değil sadece asker istiyorlardı. Bu tarihteki en etkili yönetim stratejilerinden birinin doğuşuydu. Böl ve yönet. Latin şehirlerinin birbirleriyle anlaşma yapması yasaklandı. Sadece Roma ile muhatap olabilirlerdi.
Böylece Latin devletleri bağımsızlıklarını ebediyen kaybettiler ama Roma gelecekte dünyayı fethedecek ordularının insan kaynağını garanti altına almış oldu. Artık Roma'nın arkası sağlamdı ve yüzünü tekrar yarım bıraktığı işe Samnitlere çevirebilirdi. Milattan önce 321, İkinci Samnit Savaşları'nın en önemli olaylarından birisi Kaudin Çatalları. Roma tarihinin en karanlık günü. Samnitler Roma ordusunu tuzağa düşürüp onları esir etti ve aşağıladı. Askerler Roma'ya döndüğünde şehir sessizliğe büründü. Ancak bu sessizlik yas değil, soğukkanlı bir öfkenin sessizliğiydi. Samnitler Roma'yı küçük düşürerek pes ettirebileceklerini sandılar ama Roma normal bir devlet değildi. Bu utanç onlarda bir kırılma yarattı. Senato barış anlaşmasını reddetti, konsüller görevden alındı. Roma intikamı soğuk yenen bir yemek olarak servis etmeye karar verdi. 5 yıl sürecek sözde bir barış dönemi başladı. Ama Roma bu dönemde barış yapmıyor, silahlarını bileyliyordu. Roma, Samnitleri dağlarında yenemeyeceğini anlamıştı. O yüzden strateji değiştirdiler. Samnit bölgesinin stratejik giriş çıkışlarına kendi vatandaşlarını göndererek koloniler kurdular. Bunlar basit köyler değil, Roma'nın ileri karakollarıydı. Samnitler dağlarından aşağı her baktıklarında karşılarında Roma surlarını, Roma garnizonlarını görüyorlardı. Roma, Samnium'un etrafında adeta çelikten bir çember örüyordu. Ve bu çemberi beslemek için tarihin ilk otoyolunu inşa ettiler. Via Appia. Sansür memuru Appius Claudius'un vizyonuyla yapılan bu yol ticaret için değil, savaş içindi. Lejyonlar artık çamurda değil, taş döşeli yollarda Samnitlerin kalbine büyük bir hızla ulaşacaktı. Roma coğrafyayı değiştiriyordu. Bu süreçte Roma'nın ruhu da değişti. Eskiden vatan savunması için savaşan o mütevazı çiftçi toplumu gidiyor, yerine agresif bir güç geliyordu. Roma aristokrasisi için savaş artık sadece bir görev değil, siyasi bir kariyer basamağıydı. Konsül seçilmek, şöhret kazanmak ve ailenizin ismini tarihe yazdırmak için tek bir yola ihtiyacınız vardı: zafer ve ganimet. Genç Romalı soylular savaş meydanlarında kahramanlık gösterip Roma forumunda hava atmak için can atıyorlardı. Savaş Roma'da en büyük endüstri haline geldi. Bu hırs Roma'nın emperyal refleksini doğurdu. Artık tehdit edilmeyi beklemiyorlar, tehdidi önceden yok etmeye gidiyorlardı. Roma'nın bu yeni emperyal gücü M.Ö. 310 civarında büyük bir sınav verdi. Güneyde Samnitler tekrar saldırıya geçerken kuzeyde Etrüskler uyandı. Eski Roma olsa paniklerdi. Ama yeni Roma aynı anda birden fazla cephede savaşabilen bir makineye dönüşmüştü. Konsül Fabius Rullianus, kuzeyde o zamana kadar girilemez denilen Kiminya ormanlarını geçip Etrüskleri şoka uğratırken, güneyde diğer konsül Samnitleri tutuyordu. Roma, rezerv askerleri, bitmek bilmeyen insan kaynağı ve lojistik ağıyla İtalya'nın her köşesine yerleşebiliyordu. Savaş tekrar alevlendiğinde Samnitler karşılarında eski Roma'yı bulamadı. Kaudin çatallarından ders alan Roma, ordusunu manipül sistemine geçirmişti. Falanksın uzun mızrakları gitmiş, yerine kısa kılıç ve büyük kalkan gelmişti. Esnek, hareketli ve ölümcül. Çember daraldı, yollar tamamlandı ve yeni lejyonlar hazırdı. M.Ö. 305'te Bovianum Savaşı'nda Roma, Samnitlerin başkentine girerek bu kanlı satranç oyununu matla bitirdi. Samnitler barış istedi. Roma sadece bir savaş kazanmamış, geleceğin imparatorluğunun prototipini yaratmıştı. M.Ö. 298 Roma artık o kadar güçlenmişti ki İtalya'daki diğer tüm halklar için bir tehdit haline geldi. Samnitler tek başlarına Roma'yı yenemeyeceklerini acı bir şekilde öğrenmişlerdi. Bu yüzden Samnit generali Gellius Egnatius dahiyane ve cüretkar bir plan yaptı. Ordusunu aldı ve Roma'nın yanından gizlice geçip kuzeye yürüdü. Amacı Roma'dan nefret eden herkesi tek bir bayrak altında toplamaktı. Etrüsklerin zenginliği, Umbriyalıların insan gücü ve Galyalıların vahşi öfkesi Samnitlerin disipliniyle birleşti. Bu Roma'nın kabusuydu. 4 ulus tek hedef. Roma kuşatılmıştı. Haber Roma'ya ulaştığında şehirde panik havası esti. Özellikle Galyalılar kelimesi Romalıların tüylerini ürpertiyordu. Çünkü 100 yıl önce şehri yakanlar onlardı. Senato tumultus yani olağanüstü hal ilan etti. Dükkanlar kapandı, adliyeler durdu, eli silah tutan herkes, yaşlılar ve azatlı köleler bile orduya çağrıldı. Roma hayatta kalmak için en iyi 2 adamını göreve çağırdı. Tecrübeli kurt Maximus Rullianus ve onun hırslı ortağı Publius Decius. Roma 36.000 kişilik o zamana kadar topladığı en büyük orduyla kuzeye, kaderine yürüdü. Ancak Roma sadece kas gücü kullanmadı, kurnazlığını da konuşturdu.
Konsüller Sentinum Ovası'nda devasa düşman ordusuyla karşılaşınca sayıca çok az olduklarını gördüler. Hemen gizli bir emirle yedek bir birliği Etrüs topraklarını yağmalamaya gönderdiler. Evlerinin yandığını duyan Etrüsler ve Umbriyalılar müttefiklerini savaş meydanında bırakıp geri döndüler. Koalisyon bölünmüştü. Artık meydanda sadece Samnitler, Galyalılar ve Romalılar vardı. Sahne tarihin en büyük hesaplaşmalarından biri olan Sentinum Savaşı'na hazırdı. Milattan önce 295, sıcak bir yaz günü, Sentinum Ovası. Sağ kanatta Fabius Samnitlerle, sol kanatta Decius Galyalılarla kapışıyordu. Galyalılar korkunç savaş arabalarıyla saldırdı. Tekerleklerin gürültüsü ve Galyalıların çığlıkları Romalı atları ürküttü. Decius'un kanadı çökmek üzereydi. Roma yok oluşun eşiğindeydi. İşte o an Konsül Decius kaderini yazdı ve Devoutio ritüelini gerçekleştirdi. Yeraltı tanrılarına düşman ordusunu ve kendi canını adadı. Atını tek başına binlerce Galyalı'nın üzerine sürdü ve mızraklar arasında kayboldu. Bu fedakarlık Roma askerlerini dini bir vecd haline soktu. Komutanlarının tanrılar katına çıktığına inanan askerler insanüstü bir güçle saldırdı. Fabius'un da desteğiyle Galyalılar biçildi, Samnitler kaçtı. Gün batarken İtalya'nın kaderi çizilmişti. Sentinum koalisyonun tabutuna çakılan son çiviydi. Galyalı Senones kabilesi soykırıma uğratıldı ve topraklarına Romalılar yerleştirildi. İnatçı Samnitler birkaç yıl daha direndiler. Hatta Keten Lejyon adında yeminli özel birlikler kurdular ama nafile. M.Ö. 290'da kesin olarak teslim oldular. Roma artık sadece Latium'un değil, Arno nehrinden güneydeki Yunan sınırına kadar tüm İtalya'nın efendisiydi. Etrüskler, Galyalılar, Umbriyalılar ve Samnitler hepsi diz çökmüştü. Orta İtalya'da Roma'ya kafa tutabilecek hiçbir güç kalmamıştı. Roma ordusu artık yerel bir milis gücü değil, bir fetih makinesiydi. Ancak güneyde hala bağımsızlığını koruyan zengin Yunan şehirleri vardı ve ufukta denizlerin ötesinden gelen yeni bir fırtına toplanıyordu. Milattan önce 280 yılına gelindiğinde Roma karşısında Samnit kabile şeflerini değil, Helenistik dünyanın en korkulan savaş makinesini buldu. Epir kralı Pirus. Pirus sıradan bir kral değildi. O Büyük İskender'in kuzeniydi ve çocukluğundan beri savaş meydanlarındaydı. Taktiksel bir dahi, karizmatik bir lider ama tatmin olmayan bir maceraperestti. Güney İtalya'daki zengin Yunan şehri Tarentum, Roma'nın genişlemesinden korkup ondan yardım istediğinde, Pirus bunu sadece bir yardım olarak görmedi. Onun hayali büyüktü. Nasıl İskender doğuyu fethettiyse o da batının fatihi olacaktı. İtalya'yı alıp Sicilya'ya geçecek ve Kartaca'yı ezip Batı Akdeniz'in imparatoru olacaktı. 25 bin elit askeri, en iyi süvarileri ve İtalya'nın o güne kadar hiç görmediği 20 savaş filiyle yola çıktı. Herakleia Savaşı iki farklı savaş felsefesinin çarpışmasıydı. Bir tarafta disiplinli, uzun mızraklarıyla kirpi gibi kapanan yenilmez Makedon falangsı, diğer tarafta esnek, saldırgan Roma lejyonu. Romalılar inanılmaz bir direnç gösterdi. Pirus'un elit birliklerini 7 kez geri püskürttüler. Ancak Pirus son kozunu oynadı, savaş filleri. Romalılar hayatlarında hiç fil görmemişlerdi. Onlara Lucania öküzleri dediler. Atlar fillerden ürküp kaçtı, lejyonlar ezildi. Pirus kazanmıştı ama şok içindeydi. Karşısındaki barbarlar savaş alanından kaçmamış, savaşarak ölmüşlerdi. Pirus Romalıların cesaretine hayran kaldı. Pirus savaşı kazanmıştı ama büyük kayıplar vererek. Roma'yı yenmenin tek yolunun İtalyan müttefiklerini Roma'ya karşı isyan ettirmek olduğunu anladı. Roma'ya doğru yürüyüşe geçti ama beklediği olmadı. Roma'nın kurduğu o sağlam müttefiklik sistemi tıkır tıkır işliyordu. Şehirler Roma'ya sadık kaldı, kimse Pirus'a katılmadı. Daha kötüsü Roma mitolojik bir canavar olan Hidra gibiydi. Pirus bir orduyu yok ediyor, Roma ertesi yıl sanki hiçbir şey olmamış gibi yepyeni bir orduyla karşısına dikiliyordu. Pirus'un ise kaynağı yoktu. Her ölen askeri yeri doldurulamaz bir kayıptı. Epir'den destek gelmiyordu. Roma ise kendi topraklarındaydı. Milattan önce 279'da Asculum'da tekrar karşılaştılar. Savaş 2 gün sürdü. Pirus üstün taktik zekasıyla Romalıları yine yendi. Ama bedeli çok ağırdı. En iyi subaylarını, en yakın arkadaşlarını kaybetti. Kendisi de yaralandı. Kendisini tebrik eden birine o tarihi cevap verdi. Romalıları bir kez daha yenersek tamamen mahvolacağız. İşte kazanılan ama kazananı bitiren zaferlere o günden sonra Pirus zaferi dendi. Pirus Roma'nın tükenmeyeceğini anlayınca şansını Sicilya'da denedi. Ama orada da başarısız olup İtalya'ya geri döndü. Son hesaplaşma M.Ö. 275'te Beneventum'da yaşandı.
Romalılar artık dersini çalışmıştı. Lejyonlar fillerden korkmak yerine onları manipüle etmeyi öğrendi. Alevli oklar ve mızraklarla filleri ürküttüler. Panikleyen filler geri dönüp Pyrrhus'un kendi falanksını ezdi. Pyrrhus yenilmişti. Savaş alanını değil ama umudunu kaybetmişti. İtalya'yı terk etti ve Yunanistan'a döndü. Pyrrhus'un gidişi Tarentum'un sonu ve İtalya'nın birleşmesi demekti. Roma 500 yıllık uzun bir süreçten sonra artık sadece bir şehir devleti değil, tüm yarımadanın hakimiydi. Kuzeydeki Keltlerden güneydeki Yunanlılara kadar artık herkes tek bir senatoya itaat ediyordu. Bu zaferin yankıları Mısır'a kadar ulaştı. Doğu'nun kralları artık Roma'yı ciddiye alıyordu. Ama Roma'nın gözü artık başka bir yerdeydi. Çizmenin ucuna geldiklerinde karşı kıyıda devasa bir gölge gördüler. Akdeniz'in ticaret ve donanma devi Kartaca. Roma İtalya'yı fethetti. Ama Akdeniz'i fethetmek için denize açılması gerekecekti. Ve denizlerin tek bir efendisi vardı. Bir sonraki videomuzda tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Roma-Kartaca mücadelesinde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.